Her şey 3 yıl önce Savaş Cebeci'nin videolarından birine yazılmış bir yorumla başladı. 27 Kasım 2020 Cuma günü Savaş Cebeci kendisine gelen bu yoruma cevap niteliğinde bir video yüklemişti YouTube'a. Yorum aynen şu şekildeydi. İyi güzel anlatmışsınız da herkes sporu bodybuilding branşında yapacak diye bir şey yok. Ben yıllardır Muay Thai ve Kickbox yaparım. Karşınıza bok gibi dediğiniz vücutlu bir Muay Thai'cı gelsin. Söylediğiniz sözlere pişman olursunuz. Kollarınızın şişkinliğinden yamıyorsunuz. Kalkmış şiş vücutlu haricindekilere bok diyorsunuz. Aman hocam, büyük lokma yiyin ama büyük konuşmayın. Her sporun uğraşanlarının kendi zevki vardır. Herkes bodybuilding yapacak diye bir şey yok. Yüzmeye gider, basket oynar, dövüş sporuna gider vesaire vesaire. Kimse kimseyi yaptığı sporla eleştiremez. Vücuduna tipine bakarak da karar veremez. Tekrar ediyorum. Kolunuzu şişirirsiniz. Bok gibi vücutlu dediğiniz birisine kabadayılık olsun diye ters ters bakarsınız. Dünyanız kararır. Red Phoenix. Videoyu izlerseniz ve Savaş Cebeci'yi o zamandan beri takip ediyor olsaydınız aslında videoda bahsettiği yoruma benzeyen farklı yorumların arasından kendisi tarafından seçilmiş bir yoruma cevap verdiğini bilirdiniz. Kendisi bu videosunda kısa bir süre dövüş sporlarıyla uğraşan ve etraftaki insanlara sataşan şahıslara yönelik konuşuyor ve bunu daha da genelleyip abartıyor. Sonrasında videonun 8. dakikasında hepimizin aşina olduğu şu sözleri söylüyor. Öyle kalkıp da 70 kilo adamdan da dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu olsun. Videoyu izleyip tarafsız bir değerlendirme yaparsanız aslında sözlerinin çok fazla çeliştiğini fark edersiniz. Bir yandan profesyonel dövüşçüler için vesaire sözün meclisten dışarı dese de 70 kilo dünya şampiyonlarına da laf ediyor. Bu çelişkiyi anlamanız için videonun tam halini izlemeniz gerek. Videonun ismi şu şekilde: artistlik yapan çakma sporcular. Savaş Cebeci'nin kendi kanalında bu video mevcut zaten. Bu videodan sonra 3 yıl içerisinde gelişen konuyla alakalı kısa videolarda yine çelişmeler var. Mesela bazı shorts videolarında yine 65-70 kilo birinden dayak yemem diyor alaycı bir şekilde. Bazı videolarda ise dünya şampiyonu biraz abartı oldu, Khabib'den McGregor'dan dayak yiyebilirim tarzı açıklamalar yaptı. Yine bu süreçte dövüş sporlarıyla uğraşan insanlar olsun, uğraşmayanlar olsun herkes sosyal medyadan bir şekilde yorum yaptı. Kendisine yapılan onca yorumdan ciddiye aldığı yorumsa Kaan Kazgan'ın 31 Ağustos 2023'te YouTube'a yüklediği şu videodaydı. Geri döndüm soru cevap. Kaan Kazgan Savaş Cebeci aynen şu sözleri söylemişti o videoda. Boş bir yorum. Çünkü bu aslında şöyle bir şey demek. Bunu tecrübe etmemiş bir insan bunu söyleyebilir. Savaş Bey'e sadece şunu söyleyebilirim. Salonumuzun yeri belli. İsterse ben de onun yanına gidebilirim. Kendi kamera arkamla birlikte ona güzel bir YouTube videosuyla birlikte istediği her saniye içerisinde onu knockout ederek bunu videolayabiliriz. İsterseniz siz de Savaş Cebeci'ye bunu kesip yollayıp ulaştırabilirsiniz. Aslında Kaan Kazgan bu sözleri söylediği videoda çok sert bir üslup kullanmıyor. Zaten bir soru cevap videosu olduğu için diğer sorulara nasıl cevap verdiyse takipçilerinden gelen Savaş Cebeci ile alakalı soruya da bir yanıt veriyor. Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan arasındaki gerilim bu şekilde başlamış oluyor. Sonrasında ikili arasındaki söylenen sözler için kısa videolar hazırlanıyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. İnsanlar bu konu üzerinde konuşuyor ve ikili arasında gerçekten bir dövüş olacak mı merak ediliyor. Buradan sonrası için olayların gelişim süreci şu şekilde. Savaş Cebeci bir video paylaşıyor ve videosunda 50.000 dolarınız varsa dövüşürüz. Kural falan olmaz. Kim kimi yerse vesaire. İşte diğer türlü ben size prim yaptırıp önletmem demeye getiren cümleler kuruyor. Sonrasında Kaan Kazgan 50.000 dolar hazır diye bir paylaşım yapıyor. Ardından iki tarafta konuyla alakalı video yapmıyorlar kendi sosyal medya hesaplarından. Yani kısa bir süre sessizlik oluşuyor. Birbirlerine karşı sessiz kalsalar da bu sürede sosyal medyada farklı içerik üreticileriyle konu hakkında konuşuyorlar. Sonrasında Savaş Cebeci izleyici olarak gideceği bir dövüş organizasyonuna Kaan'ı da davet ediyor. Konuyla alakalı 7 Eylül tarihinde Instagram'da bir paylaşım var zaten Savaş Hoca'nın. Antrenörü İskender'in bir müsabakasına gidiyor izleyici olarak. Kaan Kazgan tabii ki profesyonel lisanslı bir dövüşçü olduğu için olay çıkartabileceği bir dövüş organizasyonuna gitmek istemiyor. Çünkü giderse ve olay çıkarsa hem kendi işine zarar vermiş olacak hem de çıkan kavganın bölünme ihtimali olacak. Savaş Cebeci'nin davetini kabul etmediğini Instagram'dan açıkça belirtiyor zaten. Savaş Hoca da davetini kabul etmeyen Kaan'a ithafen etrafında bulunan 10-15 kişilik bir ekiple "Neredesin Caney" şarkısını söylüyor. Kaan Kazgan da buna cevap olarak bir kısa video paylaşıyor ve videoda "Yarın istediğin bir yere geleceğim. Kuralsız bir dövüş istiyorsun ya, o şekilde seni yok edeceğim" diyor. Sonrasında Savaş Cebeci'nin antrenörü İskender Hoca Kaan Kazgan'ı arayıp ikisini barıştırmak istediğini söylüyor. "Yan yana gelip fotoğraf çektirmenizi isterim" diyor. Kaan da fotoğraf çektirirse bu olayın film gibi gözükeceğini söylüyor. Fotoğraf çektirmeyeceğini, o bir daha bu konuda video yapmazsa kendisinin de yapmayacağını ve konunun kapanacağını söylüyor. Ardından Savaş Cebeci'den video geliyor. Çalıştığı salonu söylüyor. "Bekliyorum" tarzında söylemleri oluyor. "Sana
Sanırım bu videonun yapılmasında Savaş Hoca'ya sosyal medya hesaplarından insanların R yazmasının etkisi var. Bunun üzerine Kaan Kazgan baktı konu kapanmıyor. Savaş Cebeci tarafına bir telefon açıyor. Konuştuğu kişi muhtemelen antrenör İskender Hoca'dır diye tahmin ediyorum. Telefonda madem kendisi sokakta dövüşmek istemiyor, o zaman ringde profesyonel bir maç olsun diye Kaan'dan bir teklif gidiyor. İki tarafta neredeyse anlaşmışken hemen ertesi gün Savaş Hoca ben buradayım neredesin tarzında bir video paylaştı. Buna bir şey söylemiyor Kaan fakat bir gün sonra yine ben salondayım, antrenmanımı yaptım, sen yine yoksun benzeri cümleler kurduğu bir video yapıyor Savaş Hoca. Kaan burada gitmemesinin veya cevap vermemesinin nedeni profesyonel bir maç yapacaklarını düşünmesiydi. 18 Eylül Cuma günü Savaş Cebeci'nin benim bu konuyla ilgili son videomdur. Her gün Tuzla'da Reborn'da antrenman yaptığımı söyledim. Her gün de video yaptım. Bugün de geldim. Sen yine yoksun. Adres ver, konum ver diyorsun. Adres ve konum veriyorum. Yine gelmiyorsun. Artık seni kale almıyorum. Bu konu benim için tamamen kapanmıştır. Bu konuyla ilgili son videomdur. Yakında İtalya'ya gezmeye gidiyorum. Bir hafta sonra buradayım. Buralardayım yani. Biz hep buradayız. Açıklamalarından hemen sonra Kaan saat 17.00 gibi arıyor antrenörünü. Savaş Hoca'nın yarın İtalya'ya gideceğini, bir hafta olmayacağını söylüyor. Kaan Kazgan da tamam o zaman 2 saate oradayım diyor ve yola çıkıyor. Savaş Hoca'ya haber veriliyor ve kendisi salonun az ilerisinde bekliyor. Kaan Kazgan sonrasında salona gidiyor. İskender Hoca ile konuşuyor ve o destansı sokak kavgasının yaşandığı yere varıyor. Şimdi zaten videoyu hepimiz izlemişizdir. İzlemeyenler de internette Kaan Kazgan vs Savaş Cebeci diye aratırsa kavga videosunu her türlü bulur. Burada videoyu koymayacağım ekrana. Dövüşle alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi sokak kavgasında 70 kilo bir profesyonel dövüşçünün 120 kilo bir bodybuildingçiyi dövebileceğini gördük. İkincisi bence kötü bir örnek oldu herkes için. Daha profesyonelce yapılabilirdi. Ama yapılmamasının nedenini biliyorsunuz. Savaş Hoca'nın ben buradayım sen yoksun tarzında kısa videoları Kaan'ı tahrik ediyor. Olay da bu şekilde gerçekleşmek durumunda kalıyor. Üçüncüsü Savaş Cebeci habersiz saldırdı diyor ama Kaan'ın hadi diye defalarca seslendiğini duyuyoruz videoda. Ve madem ringde dövüşmek istiyordun neden salonun önünde değil de az ilerisinde bekledin? Onu da geçtim. Kaan karşında ve bu sokak kavgası olacak gibi duruyor. Neden hala konuşmaya çalışıyorsun? Zaten $50.000 ortaya koyduğun videoda kuralsız dövüş isteyen sendin. Son bir şey daha ekleyip ardından kavga sonrasını değerlendireceğim. Kavganın yaşandığı yerde silahlar vardı. Allah'tan o silahlar patlamadı. İş o noktaya gelmedi ama orada yaşayan olaya canlı şahit olan insanlar bence olumsuz etkilenmiştir. Düşünsene mahallende iki adam kavga ediyor. Etrafında silahlı adamlar var. Bağırışmalar vesaire. Bir de şu var tabii ki Savaş Cebeci sürekli küfürler ediyor. Tehditler savuruyor. Ona rağmen Kaan Kazgan ağzını bozmadan dağ gibi adamı deviriyor. Gerisi malum zaten. Şimdi bir de kavga sonrası kısmı var. Sonrasında neler yaşandı bir değerlendirelim. Savaş Cebeci bir kısa video paylaştı ve Kaan Kazgan'ı tebrik etti. Sonrasında Kaan da geldim Caney diye bir kısa video paylaştı. Ardından Kaan 21 Eylül'de YouTube'da paylaştığı uzun videoda Savaş Cebeci'yi tebrik etti. Kaç kilo olursa olsun normal birinin profesyonel bir dövüşçünün karşısına çıkmasının cesaret gerektirdiğini söyledi. Tabii ki Kaan Kazgan dövüş sonrasında bir haftalık süreçte bir sürü YouTube kanalına konuk oldu ve konu hakkında soruları defalarca kez yanıtladı. Henüz değerlendirmeye geçmedim. Olayları anlatıyorum ama şu an içeriğin metnini yazarken Savaş Cebeci konu hakkında video paylaşmış. Onu da kısaca anlatayım. Videoda bu şekilde kötü bir örnek olduğunun farkına varmış. Kendisi konuyu kapatmış aslında ve eğitim videolarına devam edeceğini söylüyor. Fakat insanlar arasında konunun daha da büyüdüğüne değiniyor. Şiddetin meşrulaştırılmaması gerektiğini söylüyor. Evet, olayı tümüyle bir değerlendirelim. Kısaca birkaç şey söyleyeceğim sadece. Öncelikle Kaan Kazgan tarafı gerçekten çok büyük bir etkileşim aldı. Özellikle Instagram'da 400.000 takipçinin üzerinde bir artış var hesabında. Şu an Instagram'da 622.000 takipçiye ulaşmış durumda. Olay öncesi 100.000 küsür takipçisi vardı sanırım. YouTube'da da 50.000 küsür abone artışı oldu. 50.000'lerdeydi öncesinde. Şu an 100.000'lerde. Savaş Cebeci'nin abone ve takipçi sayısı fazla oynamadı ama özellikle konuyla alakalı Instagram Reels videoları acayip etkileşim almış durumda. Olay yaklaşık bir ay boyunca Türkiye gündemini meşgul etti. Bir haftadır da yani kavga olduktan sonra da artık globalde konuşulan bir konu haline gelmeye başladı. Yıllar önce WWE güreşçisi Brock Lesnar'ın McGregor hakkındaki konuşması da şu an çok gündeme geliyor. McGregor cevap vermediği sürece böyle bir dövüşün gerçekleşeceğini pek sanmıyorum. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama maksimum 1-2 hafta daha konuşulur bu konular. Ondan sonrasında farklı konular gündeme gelir ve biz bu konuyu unuturuz diye düşünüyorum. Kavga hakkında şunu da söyleyeyim. Umarım bu son sokak kavgası olmuştur. Özellikle influencerlar arasında. Önceden mesela globalde influencerlar boks maçı yaparken Delimine kanalda Türkiye'deki influencerlarla boks maçı yapmak istemişti. Sadece Mertcan Bahar davetini kabul etti diye hatırlıyorum. Gayet de profesyonelce ringe girdiler. En azından sokak kavgası olmadı yani. Konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Değerlendirme kısmında veya olay hakkında eksik anlattığımı düşündüğünüz bir konu varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizin de konuyla alakalı yine fikir ve görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.